Evinizde kandil simidi yapmak aslında görüldüğü kadar zor değil. Bugün sizlere ben de tüm püf noktalarıyla pastanedekilerle birebir aynı güzellikte ve lezzette bir kandil simidi tarifi hazırladım. İlk olarak kandil simidimin hamurunu hazırlayacağım. Uygun bir kasenin içerisine 125 gram oda ısısında yumuşamış katı yağımı alıyorum. Sonrasında üzerine şöyle küçük bir çay bardağı olacak şekilde sıvı yağ ekliyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı sulu kıvamlı yoğurdu da üzerine ekledikten sonra şimdi de içerisine bir tane tam yumurtamı ilave ediyorum. Kandil simidimizin kıyır kıyır olması için 2 yemek kaşığı kadar üzüm sirkesini de ekleyelim ve sonrasında içerisine bir dolu yemek kaşığı toz şeker ilave edelim. Burada da bir silme tatlı kaşığı tuzum var. Tuzumu ve bir tatlı kaşığı da mahlebi ilave ediyorum. Mahlep çok güzel bir aroma ve koku veriyor. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Şöyle spatula ile bir karıştırdım ve sonrasında da unumun yarısını ekleyerek elimle yoğurmaya başladım. Tüm videolarımda da bahsettiğim gibi unu hiçbir zaman tamamını eklemeyin. Benim gibi yavaş yavaş ve kontrollü olarak ununuzu ekleyin. Çünkü her unun markası ve kalitesine göre alacağı miktar az da olsa değişiklik gösterebiliyor. Bu arada kandil simidi yaptığınızda katı yağ ya da tereyağınızın mutlaka yumuşak kıvamda olması gerekiyor. Şimdi ben kalan unumu ve bir pakette kabartma tozunu ekleyerek elimle yoğurmaya devam ettim. Kandil simidimin hamuruna ilk aşamada 3 bardak un ilave ettim. Kullandığım bardak ölçüm klasik 200 mililitrelik su bardağı. Sonrasında yarım bardak daha un ilave ederek hamurumu güzelce toparladım ve yoğurma işlemine devam ettim. Benim kullandığım ölçülere göre 3,5 bardak un yeterli geldi. Sizler de lütfen ununuzu yavaş yavaş ve kontrollü olarak ekleyin. Evet, kase içerisindeki kandil simidi hamurumu güzelce toparladım ve şöyle son kıvamda size yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamurunuz olacak. Şöyle kopardığınızda da elinizle şekil verebiliyorsanız artık kıvamı olmuş demektir. Lütfen fazla un ekleyerek hamurunuzu sertleştirmeyin. Ben ilk olarak kandil simidimden şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarladım ve öncesinde hazırladım. Ve toplamda 30 tane kandil simidi elde edeceğiz. Ben 15 tanesini susamlı, 15 tanesini de yumurtalı olarak yapacağım. Evet, bu şekilde toplamda 30 tane kandil simidi hamurumu hazırladım. Sıra geldi şekil verme işlemine. Ceviz büyüklüğünde hazırladığım bezemden bir tanesini aldım. İlk olarak elimde hafifçe genişlettikten sonra hamur matının üzerinde parmak uçlarımla hafifçe bastırarak büyütüyorum. Yaklaşık böyle 25 santim uzunluğunda uzunca bir şerit yapıyorum ve her iki ucunu da böyle orta kısma getirerek güzelce kapatıyorum. Kandil simidine şekil verirken bu uç kısımları güzelce kapatmaya dikkat edelim. Aksi halde susama buladığımızda ya da fırın içerisinde pişerken açılmalar meydana gelebiliyor. Şöyle birkaç tane daha yaparak da size yakından göstermek istiyorum. Kandil simidi hamurunu böyle parmak uçlarımıza bastırırken her yerine eşit kalınlıkta olmasına özen gösterelim. Bu arada ben bu ölçülerde yaptım. Sizler dilerseniz daha böyle tombul, daha küçük ya da dilerseniz daha büyük ölçülerde de hazırlayabilirsiniz. Ama bu şekilde yaptığınızda pastanedekilerle birebir aynı görüntüde kandil simitleriniz olacaktır. Şimdi 15 tanesine şekil verdim. Sıra geldi susama bulama işlemine. Şöyle bir tane yumurtanın sarısını kenara ayırıyorum. Bunları diğer yarısı için kullanacağım. Ve yumurtanın akını da ve simitlik susamımı da burada hazırladım. Öncelikle şöyle yumurtanın akını güzelce bir çırpıyorum. Ve sonrasında simitlik susamımı da genişçe bir tabağımın içerisine döküyorum. Şekil verdiğim kandil simitleri hamurumun şöyle bir tanesini yumurta akına ilk olarak batırıyorum ve sonrasında da simitlik susamın içerisine alıyorum. Bu işlemi yaparken benim yaptığım gibi küçük bir çatal kullanırsanız elinizde susama çok bulaşmamış olacaktır. Susam içerisine attığım kandil simidimi yine bu aşamada çatalla böyle alt üst çevirerek her yerine güzelce susamı bulanmasını sağlıyorum. Her yerini güzelce susama buladığım kandil simitlerimi yağlı kağıt serili olan fırın tepsisinin içerisine aralıklı olarak diziyorum. Bu arada elinizde simitlik susam yoksa eğer yanmaz bir tavanın içerisinde beyaz susamı da kısık ateşte sürekli karıştırarak kavurup yine bu tarifte kullanabilirsiniz. Videomu tam da buraya kadar izleyenlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı ilk kez bu videom sayesinde izliyorsanız eğer ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve tariflerimden önceden haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen.
Evet, toplamda 15 tane kandil simidimi gördüğünüz gibi aralıklı olarak fırın tepsisine dizdim. Bu arada fırınımı da 180 derece alt üst ayarda açtım ve 5 dakika ısıttım. Isıtmış olduğum fırınımın orta rafına kandil simitlerimi pişmesi için gönderiyorum. Susamlı kandil simitlerim pişerken de ben de şimdi yumurtalı ve çörek otlu kandil simitlerimi hazırlıyorum. Yine aynı şekilde yuvarlayarak kenara aldım ve sonrasında bir tane kenara ayırmış olduğum yumurta sarımın içerisine şöyle küçük bir çay kaşığı olacak şekilde pekmez ilave ediyorum. Çok az da bir sıvı yağ eklemiştim ve sonrasında şöyle güzelce bir karıştırıyorum ve kandil simitlerimin üzerine yumurtamı da sürüyorum. Ben bugün sizlere hem susamlı hem de yumurtalı olarak kandil simitlerini hazırladım. Sizler dilerseniz tamamını susamlı ya da tamamını bu şekilde çörek otlu olarak da hazırlayabilirsiniz. Yumurtalı ve çörek otlu kandil simitlerimi de pişmesi için fırınıma yerleştiriyorum. Bu arada susamlı kandil simitlerim de pişti. Onları da fırından çıkardım. Benim fırınımın ayarına göre toplamda 20 dakikada 180 derece alt üst ayarda çok güzel piştiler. Sizler de lütfen kendi fırınınızın ayarına göre kandil simitlerinizi kontrollü olarak pişirin. Şöyle bir tanesini de yakından size göstermek istiyorum. Pastanedeki kandil simitleriyle birebir aynı lezzette çok güzel şöyle de kıyır kıyır bir kandil simidi oldu. Bu tam ölçülü ve çok lezzetli kandil simidi tarifini sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun diyorum. Sizlerden ricam tarifimi faydalı bulduysanız eğer beğenmeyi ve görmesini istediğiniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.